Herkese merhaba, ben Dikiş Sınıfı. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk kez gelen ve izleyen biriyseniz diğer videolarımı da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum kendi adıma. Hem bilgi hem eğlence belki bulabilirsiniz. Özellikle dikişe yeni başlayanlar ve acemiler için birçok bilgi var benim kanalımda. Şimdi bu bizim dikişe yeni başlayanlar serimizin üçüncü ve inşallah son videosu olacak. Çünkü ben artık başka konularda da videolar çekmek istiyorum. Bilgi videoları çekmek istiyorum. Ve gene sohbet videoları da çekmek istiyorum. Ama galiba sanıyorum biraz bu dikişe yeni başlayanlar videoları biraz uzadı. Birincisini çektik, yayınladık. İkincisini çektik, yayınladık. İlk kez bu videoyu izliyorsanız onları da izlemenizi öneriyorum. Dikişe yeni başlamışsanız eğer ve acemiyseniz. En son videomuzu düz boy ipliği konusunda bırakmıştık. Hızlı ve seri anlatmaya çalışacağım. Düz boy ipliği çok önemlidir. Eğer kalıbınızı verev kesim yapılmayacaksa ve normal giysi yani düz boy ipliğinden kesilecekse mutlaka ön ortasını, arka ortasını düz boy ipliğine getirmeniz gerekiyorsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü belki ilk etapta diktiğinizde giyside hiçbir problem gözükmeyebilir ama 1-2 yıkanmadan sonra veya giydiğiniz zaman kolda giysinin değişik yerlerinde dönmeler olduğunu göreceksiniz. Teknik açıdan da yanlıştır. Özellikle pratik kesim yapanlar buna dikkat etmiyorlar görüyorum videolarında. Dikkat ediyorlarsa da belki söylemeyi unutuyorlar ama yeni başlayanlar için iyi örnekler olmuyor açıkçası. Bu konu üzerinde çok durdum biliyorum ama çok önemsiyorum. Yani bir öğretmen olarak önemsiyorum. Yıllarını dikişe vermiş birisi olarak çok önemsiyorum. Bu konuda da eski videolarım ve gönderilerim var. Düz boy ipliği nasıl bulunur? Kumaşın eni nasıl bulunur? Boyu nasıl bulunur? Verevi nasıl bulunur? Verev ne demektir? Neden bazı şeyleri, teknikleri verev parça üzerinden yapmamız gerekiyor ile ilgili videolarımız da var. Notlarım gene önümde. Diğer videoların özetini yapmayacağım ama aceleci olmaktan, eğitimden, pratik ve kalıpla kesimden bahsetmiştik. O videolarda bir konuyu unutmuşum. Demişim ki kalıp dergileriyle çalışmanızı öneriyorum mutlaka. Şunu eklemeyi unutmuşum. Bu işi yapan ve emek veren insanlardan da özür dileyerek kendi kalıplarını hazırlayıp satan insanlar var. Çok iyi takip ettiğim, severek ve bilgilenerek takip ettiğim modelist sayfaları var. Kendi özgün tasarımlarını yapıyorlar ve yayınlıyorlar, satışını yapıyorlar. Bu işten ekmek kazanıyorlar. O kişilerin de kalıplarını kullanmanızı öneriyorum. Nereden aldığımızla ilgili de sık sık paylaşım yapıyoruz. Kalıpla çalışmanızı önermiştik. Kalıp dergilerini söylemiştik. Giyside ütünün öneminden bahsedeceğim biraz da. Düz boy ipliğiyle ilgili hala da anlaşılmayan ve çözülemeyen bir konu varsa yorumlar kısmına da bekliyorum. Galiba bugün biraz karışık başladım. Şöyle sakinleşerek yeniden yapalım. Ölçü alma konusunu bir önceki videomuzda söylemiştik. Şimdi çok güzel bir söz var benim de sevdiğim. Terzinin ayıbını ütü örter. Bir de giyimi gösteren ütü diye bir sözümüz var. Dikiş dikerken ufacık bir şey diksek bile, ayrıntılı bir trench coat, kaban, pardüsü diksek bile, fantazi giyim diksek bile dikişimizin her aşamasında özellikle makine dikişi yaptığımız her yere mutlaka ara dikişi, ara ütüsü yapmamız gerekiyor. Yani ara dikişlerinin üzerine ara ütüsü yapılması gerekiyor. O ara ütüsünü yaparken de ilk önce makine dikişini diktiğimiz yerin üzerinden, daha sonra dikişi ikiye açarak ortasından giysinin yüzünü çevirerek gene dikişin üzerinden ütülememiz gerekiyor. Her aşamada ütüleye gidersek işimiz çok düzgün olur. Gene gördüğüm yanlışlardan biri gerek kendi kursiyerlerimde gerek izlediğim videolarda acele bütün giysiyi dikiyorlar, bitiriyorlar ve ondan sonra şimdi mesela bir paylaşım yapıyorlar, diyorlar ki manken üzerinde henüz bu ütülenmemiş hali. Henüz bu ütülenmemiş hali demeniz için onun ara ütülerinin yapılmış olması ve bitmiş ütüsünün yapılmamış olması gerekiyor. Yani ütülenmemiş hali demek, bir de giysinin ara ütülerin haricinde bittikten sonra son ütü ve kontrol aşaması vardır. Bütün iplikleri temizlenir, teyeller varsa temizlenir, hatalar, kusurlar varsa elden geçirilir ve ara ütülerinin haricinde son kez bitmiş, oturmuş ütüsü yapılır. Bu ikisi iki farklı şeylerdir. Yani ürünü dikip bitirip
ondan sonra bütün ütülerini yapmak yanlıştır. Doğru bir teknik değildir. Ne yapacağız? Makina, ütü, makina, ütü, makina, ütü. Benim atölyemde çok mümkün değil ama siz kendi dikiş odanızın veya dikiş alanınızın düzenlemesini yaparken makineden kalkıp hemen ütüye gidebilecekmiş gibi bir düzenek oluşturun kendinize. Yani burada makinede dikip gidip öbür başka bir odada ütüleme şeklinde değil de siz dikişe oturduğunuz zaman ütünüz, gerekiyorsa ütü beziniz, gerekiyorsa tele yapıştıracaksanız parşömen kağıtlarınız veya tele yapıştırdığınız kumaşlarınız yanınızda olsun. Asla telanın üzerine çünkü düz ütüyü sürmüyoruz. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Ütünün kalitesini bozar, ütünüzü bozar. Telanın yapışkan kısmındaki şekerler eriyip ütünüzü çizer. Ütü konusu bu kadar. Ara ütüsü önemlidir. Teknik parçada çalışıyorsanız hangi kumaştan çalışıyor olursanız olun. Bir dipnot düşmek istiyorum bu arada. Yünlü, kaşe gibi tüylü, tüy yönü olan peluş gibi kumaşlarda da ütüyü mümkün olduğu kadar kumaşın tersinden veya buhar vererek ütülemeye gayret ediyoruz. Teflon altlık kullanıyor olsanız bile ütünüzün kalitesi ne bağlı olmakla birlikte kumaşınızı zedeleyecektir, kumaşınızı ezecektir. Yani ara ütüsü yapayım ben dikişim düzgün gitsin diye iyi bir şey yapmaya çalışırken kumaşınızı ezerek kumaş kalitenizi de düşürebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi yünlü, kaşe, kaşmir, tüvit gibi kumaşlarda ütüyü kumaşın yüzünden mümkün olduğu kadar sürmemeye, süreceksek de ya dik buhar vermeye ya da ütü bezi kullanmaya ya da düşük bir ısıda sadece ara dikişlerini açmak için kullanacağız. Kalıp satan sayfalara gelince de zaman zaman Instagram'daki sayfamda, hikayelerimde paylaşıyorum. O kişileri çok da öneriyorum. Üstelik kadın girişimciler oldukları için yapan erkekler de vardır mutlaka. Benim bildiğim şu an yok ama kadın veya erkek fark etmez. Küçük işletmeler, küçük girişimciler ve kendi emekleriyle, kendi imkanlarıyla yaptıkları için ve birçok şeye zam geldiği için, satışlarda zorlandıkları için desteklemek gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. O kişiler üstelik kendi sayfalarında hem ücretli kalıplar verirlerken hem de birçok ücretsiz kalıbı da takipçilerine ve müşterilerine sunuyorlar ki bence çok hoş ve zarif bir davranış kendisi. Kısa sürede çok şey dikmek istemenizi yeniden anladığımı söylemekle beraber pratik kesimi önermiyorum ve dikişinizi bitirene kadar ara ütüsü yapmadan dikmenizi de önermiyorum. Mutlaka ara ütüsü yapıyorsunuz. Gelelim makinalara. Şimdi bana çok fazla mesaj geliyor. Eminim benim gibi dikiş sayfası olan herkese çok mesaj geliyordur. İşte bir tane makinenin resmini veya kodunu atıyorlar. Hocam bu makineyi öneriyor musunuz? Şimdi öğretmen de olsak, bir işletmemiz de olsa, bu işi dışarıya ticaret olarak yapıyor da olsak bütün makinaları bilmemize, tanımamıza, bütün özelliklerine hakim olmamıza bizim imkan yok. Bu makina servisçilerinin işidir. Yani bütün makinaların özelliklerini, bütün makinaların parçalarını, işlevlerini bilmek makine servislerinin işidir. Elbette ki biz birçok makineye hakimiz ama tam ayrıntılarıyla bilmek, önermek, tavsiye etmek konusunda çok fazla yorum yapmak istemiyorum ben açıkçası bana mesaj yazdıklarında. Ama marka önerebilirim. Yani şöyle diyorlar işte PAF mı Singer mi? Evet, PAF öneririm. Yürekten öneririm. Kötü bir makine değil. Ama Singer hem daha uygun fiyatlı olduğu için falan çoğu zaman Singer'i de öneriyorum. Ve işte Singer makinelerin yedek parçasına, ayaklarına, iğnelerine, başka parçalarına ulaşmak her zaman biraz daha kolay olabiliyor. Ulaşımı daha kolay oluyor. Parçaları daha ucuz olduğu için Singer'i daha çok öneririm. Ama gönülde yatan aslan her zaman herkesin farklıdır. Atölyemde Singer makineleri kullanıyoruz. Ev tipi kullanıyoruz. Sanayi makinemiz yok. Overlock makinemiz de ev tipi. Toplu kullanımlar için çok uygun makineler olmamakla birlikte bizim bütün yükümüzü çekiyor yani. Her şeyimizi dikiyoruz onlarla beraber. Birkaç kumaşlarda ve modellerde ve kalınlık derecelerinde zorlandığımız ve lastik dikimlerinde zorlandığımızda oluyor. Yeni hiç makinesi olmayan ve makine almak isteyen birine ise şunu önerebilirim. Şimdi makinelerin fonksiyonları arttıkça fiyatları da artıyor.
Ama bir makinenin tek adımda ilik açmasıyla 4 adımda ilik açması arasında ben çok bir fark görmüyorum açıkçası. 4 adımda aç, ne olacak yani? 4 adımda aç. Hem daha hakim olursun, şey yaparsın. İlerleyen zamanda tek adımda açanlarını bulabilirsin. Bazı makineler var, 3-4 tane ilik çeşidi de sunuyor size, yani tek adımda açıyor ve 3-4 tane ilik şekli de var. Tabi bunlar fiyatı arttıran şeylerdir. Ama devir ekonomi devri, devir birçok şeyden fedakarlık etme devri olduğu için işte otomatik olarak iplik kesmesin yani. Yani eğer hani ekonomik bir şey almak istiyorsanız, mesela Singer'in veya Puff'ın bir ev tipi en basit modeli her şeyi yapabiliyor. Fiyat arttıkça, işte elektronik oldukça, işte hızlandıkça veya pedalını kendisi durdurdukça, geri dikişe bastığınızda pedala basmadıkça falan bir takım özellikleri olabiliyor makinenin, ama burada amaç zaten dikişe yeni başlamaksa, öğrenmekse, ilerleyen zamanlarda bunu zaten bir meslek haline getirecekseniz, ticarethane açacaksanız her zaman dükkanınızın veya evinizin bir köşesine öyle basit bir makinenin de olması gerekecektir. Çünkü bir nakış makinesi eklenecektir üzerine, bir başka elektronik düz dikiş eklenecektir falan. Ama bazı basit şeyleri yapmak için de elimizin altında bir emektarın her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Makine arızalarıyla da ilgili çok gönderi var, çok paylaşım var, benim de var, ama bazen çok fazla basit sorularla karşılaşıyoruz. Makinelerin kullanma kılavuzunu mutlaka okuyun. Almadan önce mutlaka okuyun, aldıktan sonra mutlaka okuyun. Başınız sıkıştığında gene okuyun. Kaybetmiş olabilirsiniz, ikinci el almış olabilirsiniz. Sizin elinize öyle bir kılavuz gelmemiş olabilir, ama makinenin kodunu yazdığınız zaman her makinenin, bütün markalarda Singer, Puff, Brother, diğer markalarda da kullanma kılavuzlarının hepsi internete yüklenmiş durumda. Google arama motoruna makinenizin koduyla beraber yazdığınız zaman kullanma kılavuzu direkt zaten telefonunuza indirebiliyorsunuz. Orada bakabilirsiniz. İşte C4 arızası neymiş? YouTube'da çok video var bununla ilgili. Onlara bakabilirsiniz. Yani ilk önce kendinizin iyi öğrenmesi açısından kendi göbeğinizi kendinizin kesmesi de gerekiyor. Elbette ki yardım alacaksınız. Elbette ki bizler seve seve cevap veriyoruz. Seve seve yardımcı oluyoruz, ama bunun en kestirme yolu kendi göbeğinizi kendinizin kesmesidir. Kendi işinizi kendiniz görün. Yapın, bakın, araştırın, okuyun. Kullanma kılavuzunu okuduğunuz halde, yaptığınız halde olmuyorsa elbette ki birilerine sorun. Ama bazen gerçekten ne kadar iyi biliyor olsak da, makinemize ne kadar hakim olsak da bazı arızalar servis bakımı gerektiriyor. Makinenin bazı yerlerini hiç açmamak gerekiyor mesela. Bir servisin açmasını öneriyorum. Şöyle bir not almışım. Videolarda kumaşı yanlış kesenler, yanlış kesimler oluyor. Görüyoruz. Ya dalgınlık oluyor ya da işte bazen bir hikaye izliyorum. Kumaşı kesiyor hanımefendi. Dikişini yapıyor, devam ediyor falan. Ondan sonra hikayelerde veya storylerde birkaç story sonra diyor ki, aa ben burayı yanlış yapmışım. Şimdi o videoları da çok seviyorum. Yanlış yaparız, insanız, hepimizin yanlışı var. Benim de var, sizin de var. Yanlışı paylaşmak ve yanlışı göstermek de güzel bir öğretme biçimidir, öğrenme biçimidir. Hoşuma gidiyor benim. Ben de yaptığım yanlışı paylaşmaktan hiçbir zaman gocunmamışımdır. Gocunmam da, siz de gocunmayın. Yanlışlar da iyi birer öğretmendirler bize. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Düz boy ipliğinin verevine, kumaşın enine boyuna, tüy yönüne, kareli olup olmamasına, çizgili olup olmamasına dikkat ederek kumaşı kalıplara yerleştirirseniz, kalıpları da yerleştirirken önü yerleştirdim, çık 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 kestim. Kumaşı bir daha yerleştirdim, arkayı koydum, çık çık çık. Öyle bir şey kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Önermiyorum. Kumaşınız buysa, eni buysa, boyu buysa 5 tane kalıbınızın 5'ini de buraya yerleştirip koymanız gerekiyor. Kaydırma yapmayacaksanız eğer, küçük kapşonlarda, manşetlerde, yaka kesimlerinde, klapalarda falan. İlk önce büyük parçaları kalıbın yerleştirilir. Sonra küçük parçaları yerleştirilir. Ama kumaşımızı masaya yerleştirdikten sonra kalıpları üzerine koyup bütün kalıpların kenarlarından dikiş payı varsa dikiş paylarına, yoksa kenarındaki
kumaş kenarına düz boy iplikli mesafelerine falan göre yerleştirmemiz gerekiyor. Kumaşınız metrelerce gözükebilir. Kumaşınız metrelerce olabilir. Ama bu sizin kumaşı alıp da elinize katla önü kes, katla arkayı kes, katla kolu kes, kaldır döndür başka yerini kes. Çok yanlış. Hiç doğru değil. Yani hazır giyimde belki yapılıyor olabilir. Belki top kumaş alanlar aman bana ne ya 3 lira para verdim zaten. Bedava alsam da ben yapmam açıkçası ki hediye birçok kumaş geliyor. Vallahi gözüm gibi bir 10 santimine bile kıyamıyorum kumaşların. Mutlaka her kumaşın bir yeri vardır. Mutlaka. Bir de bu bizim doğaya olan, dünyaya olan borcumuzdur. Niye o kadar atık çıkaralım? Niye? Niçin yani? Dünyaya borcumuz var, çocuklara borcumuz var. Çok zengin değilsin yani çok zengin bile olsan bunu yapmaya hakkın yok. Kumaş fabrikan olsa bile bunu yapmaya hakkın yok. Ne yapıyoruz? Kumaşlarımızı, kalıplarımızı kumaşların üzerine hepsini yerleştirdikten sonra bununla ilgili çok gönderim de var. Herkesin de var. Bakınız çok güzel kumaş yerleştiren sayfalar da var. Gidip alnından öpmek istiyorum. Yazarım da. Yani teknik olarak çok doğru çalışmalar da var. Yani hep yanlışlar üzerinden gidiyoruz ama çok doğru çalışmalar da görüyoruz. Doğruluğundan emin olduğunuz sayfaların gönderilerine lütfen destek verin. Yani oradan bazen benim de başıma geliyor. Diyor ki biri çıkıp çok yanlış bir pastal planı. Hiç doğru kalıplar yerleşmemiş. Aralarda bir sürü boşluklar kalmış. Öğretmen olmuşsun bir de kumaş yerleştirmeyi bilmiyorsun. Ben biliyorum sen bilmiyorsun. O boşlukların bir anlamı var. Çok söyledim, 100 kere söyledim, gene söylüyorum. 16-17 dakikadır bakın konuşuyorum. Gene belki bu video ile bitmeyecek. Çok hızlı yapmak istiyorum ama lütfen kumaş keserken kumaşlarınızı ekonomiklik ilkesine uygun olarak kesin. Bunu alışkanlık haline getirin. Bunu bir disiplin haline getirin. Başkasına öğretmiyorsanız bile, öğretmeyecek olsanız bile, bunun öğretmenliğini yapmıyor olsanız bile, sadece kendi kendinize evde dikiş dikiyor bile olsanız, bu bir aynı zamanda yaşam becerisi kazanmadır. Ve önemli şeylerdir. Lütfen böyle şeylere dikkat edin. Bununla ilgili gene aksini eden varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Yani şunu da diyebilirsin. Sana ne kardeşim ben keser keser atarım kumaşı. Hayır atamazsın hepimize borçlusun. Bu dünyadaki geri dönüşüme giden gitmeyen her şey için, atık duruma gelen her şey için ve toprağı, havayı, suyu kirleten herkese borçludur. Bunu yapmayacaksınız. Kumaş da bunlardan biridir. Bu kumaşlar çöpe gittiği zaman, geri dönüştürülmediği zaman zaten doğaya çok büyük zarar veriyor hanımlar ve beyler. Makinelerin bakımı, makinelerin yağlanması, makinelerin iğnesinin değiştirilmesi, sık sık iğne yedekleyin, sık sık yağ yedekleyin, çok zamlanıyor. Mutlaka yedeğinizde olsun. Yeni bir işe başlarken iğnenizi değiştirin. Kumaş kalınlığına uygun iğneler takmanız gerekiyor. Oluyor, dikiyorum, oluyor, olmuyor. Yani uzun vadede olmuyor. İğneniz hiç kırılmasa bile bir zaman sonra kumaşa batıp çıkmasından dolayı ve kumaş kalınlığına bağlı olmak üzere iğnelerin ucu kütleşiyor veya tarazlanıyor. Tarazlanan iğnelerde kumaştan ip çektiği zaman kumaşınıza zarar veriyor. Öyle bir yerinde kumaşın öyle bir yerine tak diye iğne batıyor ki pıt diye ipler içine çekiliveriyor. Onca emek, onca para, onca zaman ve çok beğendiğiniz bir kumaşsa ve geride kesecek başka parçanız varsa üzüntüye sebep oluyor. Makine iğnenizi doğru takmayı mutlaka gene kullanma kılavuzundan veya internet videolarından öğrenin. İğne yanlış takıldığı zaman da makine iyi performans vermiyor. Alt iplik tansiyonu ile üst iplik tansiyonumuzun birbiriyle aynı gerginlikte olması gerekiyor. İpe ve kumaşa uygun olması gerekiyor. Üst tansiyon ayarının gerginliği iyiyken altı eğer ona uyumlu değilse boncuklar veya büzdürür veya yanlış diker, çirkin diker, dikiş gözükmüyor. O kadar da önemli değil. Disiplin meselesi dediğim gibi. Kendi iç disiplinimizle ilgili, kendimizle ilgili dışımızın çok güzel gözükmesi yeterli değildir. Biliyorsunuz içimizin de çok güzel olması gerekiyor. Bu bizim diktiğimiz işler içinde. Çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki kimin dediğini hatırlamıyorum. İnşallah hatırlar ve yorumlar kısmına yazarım. Eğer toprağın 7 kat altına bile beton döküyorsanız o döktüğünüz beton sizin döktüğünüz en güzel beton olmak zorunda.
Sadece kendimize diktiğimiz bir şey, sadece kendimiz giyiyorsak bile en güzel dikişi dikmek zorundayız. İşimizde gurur duymak zorundayız. Hatalarımız oluyor, eksiklerimiz oluyor. Yanlış kesiyoruz, yanlış dikiyoruz, kolu ters takıyoruz, yakayı yanlış yapıyoruz, söküyoruz, bir daha yapıyoruz ama önemli olan en doğru şeyi bulmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Benim kursiyerlerimde de çok sıkıntı oluyor. Makinenin ipini taktıktan sonra alt iplik, üst iplik gerginliğini ayarladıktan sonra bu çektiğimiz ipi çok kısa bırakıyorsunuz. Çok kısa bıraktığınız zaman da makine zaten ipi alttan üstte de almıyor veya alttan ipi çıkarmadan yapıyorsunuz. Daha makinenin dikişin başında zorlanıyorsanız ipi mutlaka bir miktar arkada, ikisini zaten gelişini kontrol etmeniz gerekiyor ya, orada da biraz uzun bırakırsanız iyi olur. Pens ucu dikişlerinde sağlamlaştırma yapmıyorsunuz. İpi uzun bırakacaksınız. 3 kez veya 2 kez düğüm atıp düğümü keseceksiniz. Pens ucunda sağlamlaştırma yapılmaz. 1000 kere ölç, 40 kere ölç, bir kere biç mantığını hiçbir zaman mottosunda unutmuyorsunuz hanımlar. Yani kalıpları yerleştirdik, mezure elimizde, cetvel elimizde, ölç, 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 ölç. Çünkü bir kere keseceğiz. Yani ölçtükten sonra, işaretleri aldıktan sonra, çıtları geçirdikten sonra bir kere zaten kesip gideceğiz. Tamam oldu bu deyip 40 kere düşünmek gerekiyor. Oldu bu deyip yapmamak gerekiyor. Çok mu temkinli konuşuyorum, çok mu tedbirli konuşuyorum ama bu benim mesleğimde 25. yılım, 4 yıl üniversite hayatım ve 3 yıl lise hayatım boyunca giyim eğitimi aldım ve yapılan yanlışlar üzerinden yola çıkarak anlatmaya çalışıyorum. En fazla yanlışlar da buradan yapılmıştır. Hem öğrenciliğimde hem öğretmenliğimde hem de kendim dikiş dikerken, kendime özel yaşamımda yaparken yapılan yanlışlardır bunlar. Yaptığınız işi küçümsemeyin, durumu basitleştirmeyin. Yani işinize değer katın. Mesela şeyleri çok görüyorum gene videolarda. Dikiş bilmenize gerek yok. Kalıp bilmenize gerek yok. Terzi olmanıza gerek yok. Hayır, bunları bile bile terzi olacaksınız. Bunları bile bile dikiş öğreneceksiniz. Bunları bile bile işinizde yer katacaksınız. Başlarda hata yapmanız veya tecrübeliyken hata yapmanıza amenna, bir şey demiyorum ama dikiş dikmeden de bilmeden de oluyormuş, kalıp bilmeden de oluyormuş, pratikten de oluyormuş diye bir şey yok. Olmadı mı baştan, bu yanlış mı oldu, bir diğerini yeniden. Önceki videomda söylediğim gibi pekiştirme çalışmaları. Çok güzel bir etek mi diktik kendimize? Çok mu güzel gizli fermuar diktik? Aynısından bir tane daha yapmaya gayret edin. Tabii bunlar hep böyle bir insana maddi külfet, zaman açısından zaman kaybı gibi gelebilse de pekiştireçler önemlidir. Pekiştire pekiştire yapmanızı istiyorum. Diliyorum unuttuğum bir şey olmamıştır ve sabredip yeniden videomu buraya kadar izlediyseniz sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız katılmadığınız yönleri mutlaka gene yorumlar kısmına bekliyorum. Son derece önemli konulara değinmeye çalıştım. Unuttuğum bir şey varsa mutlaka yazın. Atladığım bir şey varsa mutlaka yazın. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel günler diliyorum. Çok güzel dikişli günler diliyorum. Hoşça kalın.